Kayıtlı değil mi? Evet. Tamam. Güzel, sen seçin. Rahatlama. Hazır mısın? Evet. Ses. Öykücüğüm hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl keyfin? Çok iyi. Nereden geldin? Niğde'den buraya geldim. İstanbul'a geldin turnuva için. Evet. U17 turnuvasında. Ne durumda şu an maçların? İlk 2 maçımı da kazandım. Bir de 8'de maçım var. 8'e şimdi. İki maçını kazan. 8'de maçın var. Onu da geçersen kaça kalıyorsun? İlk 8'e. İlk 8'e. 16'yı da bitirip artık çeyrek finaller, final ve yarı Evet. final. İddialı mısın? Öyle olmayı umuyorum. Umuyorsun. Ama gayet pozitif gördüm, enerjik gördüm seni. Yani burada olduğum içindir ama. Değil mi? Burada olduğun için. Ne kadar süredir oynuyorsun bilardoyu? Turnuvalara 2019'dan beri katılıyorum. Onun haricinde de çocukluğumdan beri hep ıstaka elimde. Kendim bildim bileli diyorsun. Aileden dolayı. Evet. Değil mi? O yüzden bilardo salonuna doğdun diyebiliriz aslında. Evet, öyle oldu. 2019'dan beri katıldığın turnuvalar neler? 2019'un son unuttum onu 9 top turnuvasına katıldım ve 8 top turnuvasına katıldım son etabına. Ondan sonra bir de 2020 baş Şubat ayındaki turnuvaya katıldım. Sonra zaten Covid başladı. 2021'de tesis açıldıktan sonra da hep oradaki turnuvaların hepsine katıldım zaten. Hepsine yeni tesiste, federasyon tesisinde devam ettin. Evet, değil mi? evet. Yine kendi yaşıtlarından, kendi gruplarından. Evet. Derecelerin ne durumda şu anda? Okul sporlarında 2 kere Türkiye şampiyonluğu aldım son 2 yılda. Geçen yıl 10 top turnuvasında zaten karma oynadığım için üçüncülük kazanmıştım bir kere. Harikasın. Bilardoya peki senin bakış açın, tutkun, sevgin nedir? Bilardo bana göre bir tutku değil, benim yaşam tarzım gibi bir şey. Çünkü ben üzgünken bilardo oynuyorum, mutluyken bilardo oynuyorum, stres atmak için bilardo oynuyorum. Benim hayatımın her yerinde bilardo var yani. Masaya geçtiğin zaman artık kafanı soyutlayabiliyorsun değil mi her Evet. şeyden? Bütün dünya duruyor ve sadece masa başlıyor değil mi? Evet. Dolayısıyla üzgünken de, mutluyken de oynayabilmek. Yaşından dolayı da bunu avantaja çeviriyorsun aslında. Çünkü biraz daha hayatında tek tarafa odaklısın. Okulun var muhtemelen okulda devam ettiği için. Evet. O yüzden hani bizler gibi hani başka şeylerle uğraşacağını şu anda bilardoyu çok pozitif kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle kullanıyorum ama şöyle bir durum var. Okulum yüzünden ben zaten buraya hiç çalışmadan geldim. Yazılılardan kalmamak için ayrı konu kalacağımı da düşünmüyorum zaten ama öyle bir telaşım vardı. Şimdi gittikten bir hafta sonra yine yazılılarım var. Peki bilardoya sen ne bekliyorsun? Beklentilerin ne kadar devam etmek istiyorsun? Ben ölene kadar bilardocu olmak istiyorum. Olmak istiyorsun. Evet. Yani profesyonel olmak istiyor musun? Evet. Amacın bu değil mi? Yani şu anda kendine böyle bir kariyer planlıyorsun gelecek için. Evet, yani bilardocu, yani şöyle söyleyeyim. Bilardocu kesinlikle olmak istiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. Milli olmak istiyorum ama ek olarak yanımda bir de mesleğim olması gerekiyor. Yoksa çünkü her zaman turnuvalarda kazanamayacağım. Bu bir gerçek yani. O yüzden Aslına bakarsan bunu biraz daha açmak gerekiyor. Bu bizim ülkemiz için böyle. Türkiye'de bu durumda. Yani evet. Doğru sponsorlara buralardan ulaşabilirsek sen ve senin gibi sporcularımız da doğru sponsorlarla sizin artık ekstradan bir nasıl desem bir iş yapıp da para kazanmanıza falan gerek kalmadan sadece hayatınızı bununla geçindirebilir hale gelirsiniz. Aslında olması gereken o. Yani amatör sporcu diye bir şey yoktur. Sporcunun amatörü olmaz. Dolayısıyla aslında bu yayınlarda da yapmaya çalıştığım amacı sen ve senin gibileri sponsorlar bulmak. Aslında elimizde ne gibi cevherler olduğunu göstermek. O zaman işte siz iş yapmadan sadece masanıza odaklanabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir imkanın olsa sadece orada devam etmek istemez miydin sen de? yani kesinlikle isterdim. Kime sorsanız aslında öyle demek ister. Çünkü bilardo çok eğlenceli bir spor. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu eğlencesine oynasanız bile bir şekilde sizi rahatlatabiliyor ama yani ciddi oynasanız bile o heyecan bana yetiyor mesela. Bir yandan da aslında disiplinize de olmak zorunda kalıyorsun. Evet. Bu bütün hayatına da yansıyacaktır ve yansıyordur bile muhtemelen sporculuğun. Şöyle söyleyeyim, bilardocuların birçoğu çok elit insanlar. Doğru. Ben de onlar sayesinde hep kendimi onların içinde, hep onların yanında hissettim ve bu beni çok mutlu ediyor yani. Süper. Bu da işte dediğim gibi bu tecrübelerde aslında hayatını daha bu yaşında bile bir şeyler etki etmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu masada da başımıza gelebilecek her şey biliyorsun ki hayatta da başımıza geliyor. Evet. Böyle felsefi bir yanı da var. Hep bahsederiz bilardo'nun.
Ve daha bu yaş, kaç yaşındasın hayatım bu arada? 15'e gireceğim. 15'e gireceksin. Daha o 15 çok ideal bir yaş aslında senin için ve deyim yerindeyse de bilardoya doğmuşsun zaten. Ve bu saatten sonra da dediğim gibi tek desteğim, tek isteğim sizler gibilere sponsorların çıkması. Buradan da aslında bunu da iletmiş olmak için bu röportajları yapıyoruz sizlerle. Teşekkürler. Tekrar soruyorum, gelecekte sadece böyle bir imkanın olsa sadece bilardoya devam etmek ister miydin? Evet. İşte hep bahsettiğim şey bu. Bu aslında yetenek dediğimiz şey bu. Bu sevgi. Aynı topu 1000 kere atabilir misin? Sanmıyorum. Yani hani bir örnek vermek için söyledim. Yani antrenman disiplinin anlamında söylüyorum. Bir topla çalışacaksan akşama kadar aynı topu atar mısın kusursuzlaştırana kadar sıkılmadan? Evet. İşte bu. Benim de tam bahsettiğim yetenek bu. Yeteneği olmayan, o sevgisi olmayan oyuncu o ıstakayı 20.den sonra kafamıza fırlatır. Ama sen devam edersin gibi hissediyorum ben. Ya etmek zorunda hissederim kendimi çünkü etmezsem ben o atışı bir daha hiçbir zaman yani geri geldiğinde atacağım, yeri geldiğinde atamayacağım. Hatta maçı görmüşsünüzdür belki. Daha yeni 8'i kestim, girmedi, deliğin ağzında kaldı. Rakibim küçük bir hatayla kaybetti bana. Aynen. Yani onu ben eğer belki çok çalışsaydım ben onu çok rahatlıkla atabilecektim ve acele önemli yani orada şöyle söyleyeyim ben aslında çok sıkılan bir insanım. Gerçekten çok sıkılırım. Ama bir yandan da vaktim olmadığı için ben bir topa o kadar çalışamam. Her şeyi bir anda aynı anda yapmak zorunda hissederim kendimi. İşte bir yandan aceleciliğim var ama işte bilardoda mecburen zaten mental kısmı yüzünden bunu durdurmak zorunda kalacaksın süreçte. Yani evet. Ya şu anda belki gençliğinde vermiş olduğu heyecandan dolayı. Ama işte bak bir laf vardır İngilizlere öyle söyler. Daha önce de söylemiştim. Amatör oyuncu atana kadar çalışır. Profesyonel oyuncu kaçırmayana kadar çalışır. Dolayısıyla antrenman rutinlerin nasıl? Bunlara ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Yazın çok yani şöyle söyleyeyim. Olduğum konum yüzünden her zaman çalışamam tabii ki. Ve şöyle söyleyeyim. Niğde'de herhangi bir böyle çok böyle aktivite yok. O yüzden herkes bizim olduğumuz salonu tercih ediyor. Ve kışın üniversite öğrencileri geldiği zaman da bu bana çok sıkıntı yaratıyor ki ben bunu hafta içleri de aynı şeyi yaşıyorum. Mesela okuldan 4'te çıktım ve 5-6'ya kadar vaktim anca var benim. Yani hafta sonları zaten ayrı bir sıkıntı yaşıyorum. Gittiğim dakika ben orada maç bile yapamam. Doğru söylüyorsun. Bu sefer de salonda boşluk kalmıyor üniversite öğrencileri yüzünden. Erken gitmeye çalışsan okulun var. Erken antrenman da yapamıyorsun. Evet. Geç vakte kalamazsın zaten sabah Evet. okula gideceksin. Ama en azından yani 1 saat 2 saat bile bence senin için çok avantajlı bir durum. Ya kesinlikle çok avantajlı olur ve ama şöyle bir durum da var. Şimdi tekrar söylüyorum yazılılardan dolayı yani üstelik daha yeni ben liseye geçtim. Ve hiç öyle ne klasik sınava girdim ne de konuları şey yaptım. Konuların hepsini kafamda tutabilmek için bir zamanda yani artık hiç gitmemem gerekiyor oraya. Doğru. Yani adımımı dışarıya bile atmamam gerekiyor. Doğru Yani genel olarak o yüzden sıkıntı yaratıyor demeyeyim de vakit ayıramıyorum bilardoya. Layığıyla ayıramıyorsun aslında. Yani olması gerektiği kadar ayıramıyorsun. Elbette ki önceliğin okulun. Her zaman öyle olmak zorunda. Okulun bittikten sonra artık kariyer tercihi olarak dediğim gibi işte gerekli sponsorluklarla birlikte tam olarak yönlenebilir hale gelirsin ama şu anda en önemlisi okulun tabii ki de. Evet. Ailede de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Çünkü çok destekleri var üzerinde, çok emekleri var. Evet. Onlar işte senin ailen gibi ailelere de çok ihtiyaç var. Senin gibi çocuklarımızı, kızlarımızı da eklemeleri için bilardoya. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi ve şöyle söyleyeyim. Buradan babamı çok övmüş olurum belki ama Öveceksin tabii, hak ediyor. annem çok destekçi. Her sporu yapmama yardımcı olabilecek bir insan. Babam da her türlü yeniliğe açık. Ve mesela ben şöyle söyleyeyim. Babama baba ben voleybol takımına girdim. Bana lisans çıkartır mısın desem babam gider bunu çıkartır. Yenilikçi bir insan çünkü. Ama mesela başka bir insana sorsanız, bilardocu olmayan bir insana sorsanız ve gelip demesin yani mesela bir kız çocuğu babasına şey sorduğunu düşünün. Baba bilardo salonuna gidelim. Babası da der ki buna saçmalama kızım ne alaka falan der. Doğru söylüyorsun. Doğru. Ya hiç bulaşma falan der büyük ihtimalle. O yüzden bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.
Her şey babam sayesinde aslında. Babamla annem sayesinde. Hepsi sağ olsun, var olsunlar. Senin gibi pırlanta gibi kızlarımızı, çocuklarımızı da spora katıyorlar. İşte ailen gibi ailelere de hep buradan sesleniyorum zaten. Şans verin, çocuklarınıza şans verin, bilardoyu deneyin. Zaten spor mutlaka olmak zorunda, hep düşünüyorum. Dolayısıyla senin gibi ailelere, senin ailen gibi ailelere de çok ihtiyacımız var. Senin gibi güzel kızlarımıza da. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı tanem? Sanırım yok. Tamam. İstediğin zaman da kanal senin, her zaman da devam ediyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarıların da devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım finalden sonra da tekrar röportaj yaparız. Umarım seninle. inşallah. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kayıtta mıyız? Evet. Akıyor değil mi? Akıyor musun? Ses. Ahmetciğim hoş geldin. Hoş buldum. Keyfin nasıl öncelikle? Güzel. İdare eder yani maçtan sonra. Nereden geldin? Bayburt'tan geliyorum. Bayburt'ta oynuyorsun. Ne kadar süredir oynuyorsun? Ne kadar? 6 yıl aşkın süredir devam ediyorum yani. Kaç yaşındasın şu anda? 15. 15 yaşındasın. Evet. Ortalama 9 yaşından beri, en Evet. ideal zamandan beri. Evet. Bayburt'ta nasıl imkan buluyorsun oynamak için? Bayburt'ta bizim bir antrenörümüz var, Cevdet Türker. Gençliğe bağlı bir salonumuz var. 2 tane masamız var orada. Orada her gün gidip antrenmanımızı yapıyoruz öyle. Antrenman yapmaya Evet. fırsat ayırabiliyor musun? Hayatında Ayırıyoruz. bulabiliyor Hafta musun? içi her gün gidiyoruz. Düzenli olarak. Düzenli olarak. Evet. Harika. Şu an U17'desin. Buradaki özel turnuvadayız. Evet. Şu an kaçıncıdasın, ne durumdasın? Bu şampiyonayla ilgili konuşalım mı önce biraz? Olur, fark etmez. İlk maçımı kazandım, çıktım. Güzeldi. İlk maçıma göre biraz kötü oynadım. Ama kazanabildim. Akşam kuralları bekliyoruz şu an. Akşam oynayacağım bir dahaki maçımı. İnşallah orada kazanırım. İnşallah. Onu da kazandıktan sonra yine yoluna devam etmek Evet. istiyorsun. Amacın, hedefin final mi? Evet, şampiyonluk. Güzel. Sporcu olarak hep böyle bakıyorsun Evet. konuya. Geleceğin için peki bilardoyu hayatında istiyor musun? Kalıcı İstiyorum olarak. tabii ki. Kim istemez ki. Başarılıyım. Başarılarımın devamını ettirmek istiyorum. Yani Avrupa'da, dünyada. İnşallah devamını getireceğim abi. Yani profesyonel olarak bilardocu olmak gibi bir isteğin var değil mi senin? Var için? abi. Şu anlık var, evet. Çünkü bu yayınları da yapmamız sebebi senin gibi genç sporcularımıza, genç kardeşlerimize, kızlarımıza, erkeklerimize mümkün olduğunca sponsor bulmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bir yandan çalışmak zorunda kalıp bir yandan da spor hayatına devam ettirmeniz mümkün değil. Çünkü Evet. amatör sporcu diye bir şey olmaz. Sporcunun Evet. amatörü olmaz. Ya profesyonel olmak zorundasın ya da değilsin. Evet. O yüzden bu yayınları yapıyoruz. Sizin de şu an sponsorluk ihtiyaçlarınız mutlaka ki vardır değil mi? Evet. Gerek bireysel olarak ki en önemlisi, gerek teknik imkanlar olarak. Ama burada da şöyle bir sonuç doğuyor. Yumurta tavuk meselesi. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Çünkü sponsorluk başarı ister, başarı da sponsorluk Evet. ister. Dolayısıyla sen şu anda gördüğüm kadarıyla aslında bu adımları çıkmış ve şu anda da aslında başarılı bir sporcusun. Yani kısmen öyle oluyor, evet. Gençlerimiz içerisinde, ülke içerisinde. Evet. Dolayısıyla senin için de buradan sponsorluk çağrısı yapmamız gerekiyor aslına bakarsan. Evet abi. Senin gibi ne diyelim, gelecek için çok ciddi benim gözümde şeyleri olan, hedefleri olan sporcularıma. Dolayısıyla işte bu yayınlar, sevgili Ferdi'nin, sevgili Ecem'in, Onur Alp'in emekleri de aslında bu yüzden hep sponsorlara da bundan sesleniyoruz. Evet. Dolayısıyla farz edelim senin şu anda sponsorların olsa ve birkaç sene içerisinde de okul hayatında daha da rutine otursa, sadece bilardoya odaklandığını düşünsen kendini nerelerde görüyorsun çok daha az sürelerde? Yani eğer odaklanırsam güzel başarıların geleceğine inanıyorum yani. Eğer üzerine düşersem, antrenmanlarımı aksatmazsam başarılı olacağıma inanıyorum. Avrupa'da olsun, şehri olsun. Öyle. Peki böyle bir imkanın olsaydı, sadece bilardoya odaklanabilecek olsaydın, severek sadece bilardoya odaklanırdın değil mi? Evet abi. Yani gözün başka bir şeyi görmez. Evet olmadan. abi, Yani farz kesinlikle. edelim imkanın var ve sabahtan akşama kadar da antrenman yapabiliyorsun. Evet abi. Kesinlikle yapardım yani. Değil mi? Sabah yataktan o motivasyonla kalkardın yani. Evet abi. İşte sizin gibi gençlerde bunu görmek beni çok heyecanlandırıyor. Emin ol yakın zamanda bu konuların sponsorluklarında çözüleceğine inanıyorum ben. İnşallah. Ve sizin gibi gençlerin de daha da ilerleyeceğini düşünüyorum ben. İnşallah. Çünkü bulunduğun noktada bile şu anda mesela hani antrenman için fırsat yaratmaya çalışıyorsunuz. Salon sayıları az, masa sayıları az. Ama ona rağmen şu anda bak nerelerdesin. Evet. Türkiye sıralamasında ne durumdasın? Türkiye sıralamasında bu senenin genel klasmanında 2. oldum. Geçen senenin genel klasmanında şampiyon oldum. Eline sağlık. Şu anda aktif olarak milli takımdayım. İnşallah Temmuz ayında Avrupa Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Süper. İnşallah orada da bir başarı gelmesini istiyorum yani. İnşallah gelir. Antrenmanlarımı yapıyorum her gün.
Öyle turnuvalar oldukça bizim için daha da iyi olur yani. Bu turnuvaların da size katkısını fark ediyorsunuz. Evet değil abi. mi? Kesinlikle. Mental olarak en azından baskıyı, direnci daha da rahatlatıyordur herhalde. Evet kesinlikle abi. Böyle turnuvaların daha çok yapılmasını istiyoruz tabii. Gerek Ferdi abi olsun, Ecem abla olsun, Onur Alp abi olsun. Bundan da bekliyoruz yani böyle turnuvaların sürekli yapılmasını. Bu turnuvada yaptıklarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz abi. O kısmını hiç merak etme. Zaten saydığınız isimler taşın altında elini sürekli koymaya da devam edeceğini düşünüyorum Evet zaten. abi, Bu kesinlikle. herifleri gibi. Dediğim gibi bu gibi özel turnuvalarında sizin gibi gençlerimize bu yaşta çok ciddi mental gücü ulaştıracağını da inanıyorum. Evet abi kesinlikle. Böyle turnuvalar olduğu zaman biz en azından dediğin gibi mental anlamda daha da iyi olabiliriz. Böyle turnuvaların devamını bekliyoruz. Ne diyeyim abi? Sağ ol kardeşim. Eklemek istediğim bir şey var Yok mı? abi, Ya da teşekkürler. söylemek istediğim bir şey. Teşekkürler abi. Eline koluna sağlık. Turnuvada da başarılar. Mustafa hoş geldin. Keyfin nasıl? Güzel, biraz yorgunum. Yorgunsun ama motivasyonun nasıl? Çok güzel. Kaç yaşındasın şu anda? 14. Kaç senedir bilardo oynuyorsun? 5 senedir aktif olarak 9 yaşından beri. Şu anda peki sıralaman genel klasmanda nedir? Birinci. Milli takımlara da 2 yıldır gideceğim bir dahaki yıl. Seneye de devam etmeyi düşünüyorsun. Bu turnuva için ne düşünüyorsun? Bu turnuva Ferdi abi, Ecem abla, Onur abi. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Bu turnuvalar yani mini Türkiye şampiyonası gibi hem maç yapıp bir gelişiyoruz hem de motivasyonumuzu yerine getiriyor. Ve mental olarak da sizi dirençli tutuyor değil mi? Çünkü buna alışmak gerekiyor aslında. Fizikselini zaten yapacaksın. Antrenmanlarını yapıp onu yapmak zorundasın ama mental olarak bu heyecana alışmanız gerekiyor. Bu turnuvalarda size aslında bunu katıyor diye düşünüyorum. Daha önceden başka katıldığın özel turnuvaların var mıydı? Hiç özel turnuvaya katılmadım. Değil mi? Bu ilk mi oldu? Nasıl bir tecrübeydi senin için? Yani daha ilk günden 2 maçımı kazandım. Güzel de gidiyorum. İnşallah bir dahaki maçımı kazanırım. Yarın da şampiyon. Heyecanlı mısın? Çok da heyecanlı değilim. Yani bayağı turnuva gittiğim için. İlk turnuva olsa heyecanlı olurdum tabii. Ama yani hani sen aslında şu an resmi turnuvalara Evet. genelde katılıyorsun. Hani özele ilk defa geldiğin için belki heyecan olabilirdi ama onu da aşmışsın gibi görünüyor. Peki daha ne kadar devam etmek istiyorsun? Bilardo senin hayatında nasıl bir yer kaplıyor? Bilardo benim hayatımda yani önce ders, eğitim, ondan sonra bilardo benim için ikinci öncelik. Bilardo oynayarak inşallah Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada şampiyon oluruz. Hem milli marşımızı okuturuz hem Türk bayrağını birinci sıraya yerleştireceğiz inşallah. İnşallah. Peki hayatında profesyonel olarak bilardonun olmasını istiyor musun? Bir profesyonel bilardocu olmak istiyor musun? Yani? Tabii isterim. Yani iş olarak ya da düşündüğün başka bir şey var mı? İş olarak mühendis olmak istiyorum ama onun yanında da inşallah hem yani bilardo oynamaya devam ederim. İşte diyorum ya bu da işte daha önce de konuştuğum gibi sponsorluklar geldikçe aslında sizin de bakış açılarınız değişmeye başlayacak. Çünkü destek daha çok almaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. Öyle bir desteğin olsaydı tamamen kendini bilardoya adamak ister miydin? Olurdu yani. Hem para kazanırdım, hem hayatımı yerine getirdim, hayatımı devam ettirdim. Hem de bilardoda ülkemi temsil ederim. Değil mi? Ve bunu devam ettirmek de isterdin değil mi yani hayatın boyunca? Nerede yaşıyorsun? Bayağı. Bayburt'ta yine aynı salonda oynuyorsunuz galiba diğer arkadaşlarınla beraber. Orada ne kadar fırsat bulabiliyorsun kendine? Orada onun dediği gibi hafta içi 5 gün, arada bir de hafta sonları da katılıyorum. Antrenman yaparsın. Anladım. O süreçleri de hep değerlendirmeye çalışıyorsun yani. Fırsatım olsa daha bile çok giderim diyorsun değil mi? Hayatın sürekli bilardo olarak devam etse. O zaman buradaki amacın şampiyon olmak senin de. Bir sonraki etaplarına da katılmayı ister misin? Tabii isterim. Neden olmasın? Dolayısıyla daha da devamının gelmesini istiyorsunuz değil mi bu gibi turnuvaların? Teşekkür ediyorum o zaman. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Başarılar.